Sevgili dostlar, bir videoyla daha karşınızdayım. Neredeyim? İstanbul Fuar Merkezi'nde Savunma Sanayi Fuarı'ndayım. Dikkat edin, Savunma Sanayi Fuarı'ndayım. Burada Aselsan, Roketsan gibi yüzlerce firma boy gösteriyor. Ben arkamda görmüş olduğunuz gibi tankları, silahları incelemekten ziyade böyle topluma daha yararlı, çiftçilerin ya da sağlık sorunu yaşayan insanların hayatını kolaylaştıracak ürünlere odaklanmaya çalışacağım. Sizin için bunları tek tek arayıp bulacağım. Siz de hazırsanız videomuz başlasın. Amazon'un, Google'un, Elon Musk'ın robot köpeği var da Türkiye'nin yok mu arkadaşlar? Türkiye'nin de robot köpeği var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Volt yollarda yürümeye başladı. Ben de onu şimdi ziyarete geldim. Fakat kendisi şu an dinleniyor, uyuyor, görüyorsunuz. Henüz hareket etmiyor ama arka planda nasıl hareket ettiği görülüyor. Genelde askeri amaçlı kullanılsa da ben bunun ileride topluma yararlı bir amaç içinde kullanacağını düşünüyorum. Düşünsenize, engebeli arazilerde tarım ürünleri taşınırken veya bir yerden bir yere giderken hayvanları yük aracı olarak kullanmak zorunda olmayacaksınız. Bu robotlarla bütün yüklerinizi taşıyabileceksiniz. Bu son derece verimli bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah yaygınlaşır ve topluma, tarıma, çiftçiye yararlı bir ürün olarak piyasadaki yerini alır. Şimdilik tabii ki çok pahalı, askeri amaçla kullanılıyor ama ileride ucuzlayacağını düşünüyorum. Şimdi fuarı gezmeye, dolaşmaya devam edelim. Şu an arkamda görmüş olduğunuz drone bir yük taşıma drone arkadaşlar. 45 dakika havada kalabiliyor, 70 kiloya kadar yük taşıyabiliyor ve 20 kilometrede menzili var. Açıkçası ben de drone kullanan birisiyim ama biz mini dronelar kullanıyoruz genelde fotoğraf ve video çekmek için. Ama bu yük taşımak için yapılmış olan drone çok ilgimi çekti. Özellikle Karadeniz'de ben fındık toplayan birisiyim. Elma, şeftali, patates, artık aklınıza gelen ne kadar tarım ürünü varsa ileride bu dronelarla araziden taşınabilir. Böylece yakıt masrafından ve araç masrafından kurtulabilirsiniz. Tabii bu dronların da biraz ucuzlaması lazım. Şu an eminim çok yüksek bir fiyatı vardır. Sormadım açıkçası. Sonuçta burası bu fuar alanı tanıtım amacıyla getirilmiş. Bu Dassault firmasını bu yaptığı ürün için de tebrik ediyorum. Arkadaşlar, savunma fuarında ilginç şeyler de var. Ben genelde de bu tür ürünlerle ilgileniyorum. Bunlardan birisi ise medikal bir ürün. Burada mesela yürüme güçlüğü olan, kemik erimesi olan insanlar için burada yürüyüş asistanı oluşturulmuş. Asistan Volt diye geçiyor İngilizcesi. Bunu giydiğinizde yürüme zorluğunuzu ortadan kaldırıyorsunuz. Şarj edilebilir bir ürün. 3 saate kadar dayanıyormuş şarjı. Düşünsenize, yürüme güçlüğü çekiyorsunuz ya da bacaklarınızda kemik erimesi var. Bu ürünü aldığınızda rahatlıkla her yere girip çıkabilirsiniz. Ben açıkçası bu ürünü tuttum. İnşallah daha fazla geliştirilir ve topluma adapte edilir. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben elimden geldiğince insanları öldüren değil, insanların hayatını kurtaran ürünleri size elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Sayıları her ne kadar az olsa da ileride insan hayatını kurtaran ürünlerin sayısının artacağını düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Hoşça kalın.